Tefekkür kişiye faniliğini hatırlatıyor. Efendim buyuruluyor, iki şeyi unutma, Cenab-ı Hakk'ı unutma, bir de ölümü unutma. Her an ansızın gelebilir. Böyle kalpte bir ahiret endişesi yerleşecek. Yaptığımız ibadetler ne kadar kabul bilemiyoruz. Yapmamız icap eden, yapamadığımız birçok şey var. Onun gafletindeyiz. Zerreler hesaba gelecek. Yani hayatı bir ahiret ufkunda seyreden bir insan olmuş olacağız. Cenab-ı Hak böyle olmamızı arzu ediyor. İnsan kulluğunu idrak edecek, acziyetini idrak edecek. Daima aman ya Rabbi diyecek. Daima diyor, kimin mülkünde yaşıyorum ben? Bir misafirliğe gitsek bile dikkat ederiz. O misafirlik bizim evimiz değil. Bize ikram olarak bize alın, dikkat ederiz. Düşünecek bir mümin, kimin mülkünde yaşıyorum ben? Mülk kime ait? Mülkün gerçek sahibi kim? Dünya geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? Niçin ölüm var? Demek ki kul bunun idraki içinde olacak. Başını kaldıracak, sema ile tefekkür edecek. Cenab-ı Hak nasıl bir ahenkli bir sema, trilyon yıldızlar, ne sayı var, ne hesap var. İnsan idrakinin ötesinde. Denizde ne kadar kum varsa o kadar cisimler var buyuruluyor. Cenab-ı Hak Tebâreke Suresi, gözünü çevir bir bak diyor bir semaya, bir geceleri bir bak, bir futur görüyor musun? Bir trafik kazası görüyor musun? Ay bir arızaya geçiyor mu? Cenab-ı Hak ne buyuruyor Zariyat Suresi'nde? Semayı kendi ellerimizle, yani kendi kuvvetimizle çok sağlam bir şey biz bina ettik. Biz onu elbette genişletmeye ve genişlede gidiyor sema. Bugün tespit de öyle. Toprak terkibiyle tefekkür. Cenab-ı insan yediğine bir baksın buyuruyor. Yediğine bir baksın diyor, şu toprağa bir baksın diyor. Kara topraktan nasıl neler çıkıyor? Yağmurlar yağdırdık diyor. Sonra diyor toprağa göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin, hurma ağaçları, iri sıkı bahçeler, meyveler, çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve hayvanları yararlandırmak için. Hem biz faydalanıyoruz, hem hayvanlarımız faydalanıyor, hayvanlarımızdan biz istifade ediyoruz. Hayvanlar bizim için. Bir kısmı süt fabrikası. O hayvan içinde ne kadar madde var sütünün bilmiyor, ne kadar laktoz var bilmiyor. Tavuk bir yumurta fabrikası. İçinde ne kadar protein var olduğu tavuğun haberi yok. Velhâsıl buna emsal her şey öyle. Demek ki kul tefekkürü genişleyecek, aman ya Rabbi diyecek. Bu dersi okuyabilmek. Yani kainat sayfalarını çevirebilmek. Yani bu cihan ilahi bir mutfak. Bütün mahlukata her an ayrı ayrı sofralar kuruluyor. Kedinin yediği ayrı, insanın yediği ayrı, kuşun yediği ayrı, yılanın yediği ayrı. Hepsine ayrı ayrı sofralar hazırlanıyor. Hiçbir eksiklik yok. Hepsi yaşıyor, devam ediyor. İnsanı Cenab-ı Hak bu mutfaktan, bu toprak mutfağından sayısız nimetler ihsan ediyor. Onun için ne tavsiye bir Müslümanı başlarken Cenab-ı Hakk'ı besmele başlayacak. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Yerken tefekkür edecek. Bu nimetleri kim verdi? Niçin verdi? Bu verdiği bu gücünü, kuvvetini sen nerede kullanacaksın? Ne kadar Allah yolunda hizmet edeceksin, bu gücü, bu kuvveti o şekilde sarf edeceksin. Ve bunu bir hamdeleyle bitireceksin. Bir teşekkürle bitireceksin Cenab-ı Hakk'a. Yine Cenab-ı Hak insanın yaratılışıyla bir tefekküre davet ediyor. Bir nutfeden bir yok kadar, yoku kadar bir maddeden nasıl meydana geldi? Nasıl içinde bu cihazlar meydana geldi? Nasıl ana karnın safhalar geçirdi? Nasıl bir insan olarak dünyaya çıktı? Onun şeklini, biçimini, rengini, kaderini ana baba mı tayin ediyor? Ana babanın bir rolü var mı burada? Demek ki nasıl ilahi bir tanzim? Cenab-ı Hak bir nutfe buyuruyor, yok kadar bir şey. Bir alaka buyuruyor, bir pıhtı, asıl olan bir şey. Bir mudga, çinlenmiş bir et, şekilsizlik, kafa büyük, bacaklar öyle, ayaklar öyle. Ondan sonra yine bir güzel bir şekle görüyor. İzam,
kemiklere kaslar sarılıyor ve oradan bir insan çıkıyor. Cenab-ı Hak soruyor, ey insan diyor, seni 8'den en güzel şekilde birleştiren, sana ihsan ikramda bulunan, Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Yani geçmişine bak, mazine bak, gelişine bak, onu bir tefekkür et. Evladına bak, onu bir tefekkür et. Senin bir rolün var mı onda? Fanil tefekkür, küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Küllü men aleyhâ fan. Yeryüzünde her şey yok olacak. Cenab-ı Hak bize de velâ temûtunne illâ ve entüm müslümûn. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Sakın ha başka şekilde can vermeyin buyuruyor. Nasıl verilecek? Sen Allah'a yardım edersen, yani İslam'ı yaşarsan, İslam'ı yaşatırsan, hayırlı bir mümin olursan, rahmet tecelli eden, üzerinden rahmet tevzi eden bir mümin olabilirsen, maruf emreden, münkerden nehyedersen, Cenab-ı Hak dünyanın şu hayatın akışıyla ve men nuammirhu nekkusu fil hak efela yakulun, baştan diyor gençlik, güç, kuvvet veririz diyor. Sonra nekkusu fil hal, yaratılışı tersine çeviririz diyor. Yaşlılık başlar, vücut şakülünden düşer, saç sakal ağarır. Efela yakulun, insan akıl erdirmez mi? O gençlik nerede? O güç kuvvet nerede? Gidiş nereye? Cenab-ı Hak bize her şeyi bir ahireti hatırlatıyor, azameti hatırlatıyor. Cenab-ı efela yakulun buyuruyor. Efela takulun buyuruyor. Likavmin yakulun buyuruyor. Leallukum takulun buyuruyor. İn kuntum takulun buyuruyor. Efela tetefekkürün buyuruyor. Elem yetefekkerun buyuruyor. Evelem leallukum tetefekkürün buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi hep bir tefekküre davet ediyor. Çünkü bir iman anahtarı olmuş oluyor tefekkür. Bastığımız toprak, gezdiğimiz toprak, bu ne kadar gelen milyonlarca insan cesetleriyle dolu bastığımız toprak. Sanki üst üste çakılmış milyonlarca bir gölge gibi. Ölüyor, gömülüyor, tekrar toprağa dönüyor, geldiği yere dönüyor. Aynı elementler insan bedende ve toprakta aynı. Tekrar toprağa dönüyor. Yani insan toprağa baktığı zaman istikbalini görmeli. Toprağa baktığı zaman geleceği görmeli. Yeniden dünyaya gelecekler. O topraktan çıkanlar bir öz olacak. O öz babadan anaya intikal edecek. O şekilde bir insan meydana gelecek. Yine toprakla gıdalanacak, yine toprakta. Velhasıl her şey ilahi azamet tecellisi. Cenab-ı Hak akıl erdirmez misiniz buyuruyor. Velhasıl kıyamet gerçeğinden habersiz, nefsani arzularının tatminsizliği içinde yaşayan, Rabbini unutan insan için ne hazin bir son. Cenab-ı Hak Allah'ı unutan, Allah'ın kendileri unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. En büyük felaket orada. Niçin dünyaya geçti? Sokakları görüyoruz, yanlışları görüyoruz. Farkında değil. Tatlı bir günahlar, tatlı bir musiki gibi geliyor. Yani kundak ile teneşir arasındaki yolculuğun farkında olabilmek. Geliş gidin farkında olabilmek. Bu akışın farkında olabilmek. Hayat nedir? Sorusunun en güzel cevabı toprağın rutubetli mezar taşlarının bir sertliği. Yani cevap olarak o. Onun için ecdat hep mezarları şehir ortalarına yapmış. Cami önlerine yapmış. Gidip gelirken istikbalini orada gör, yaşa. Hazreti Osman radıyallahu anh güzel bir nasihati var. Diyor ki ey diyor Âdemoğlu diyor. Bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gafil olur ve kendin için hazırlık yapmazsan elbette ki başkası senin için hazırlık yapacak değildir. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma. Bu nefsinin hazırlığını görüp ona rızık hazırla. Sakın bu işi başkalarına havale edeyim deme. Velhasıl Rabbimiz bizden kulluk istiyor. Yani imtihan, ağır bir imtihanın içindeyiz.
Zaman çok büyük nimet fakat zamanın ehemmiyetini bilinmek. Cenab-ı bakın hep nimetler. Veliyalin aşr 10 geceye diyor. 10 gece andolsun diyor. Demek ki hep Cenab-ı Hak 10 gece veriyor. Rabiülevvel'de bir Kurban Bayramı'nda ve bir 10 gün veriyor. Ramazan'ın son 10 günü veriyor. Hep bunlar bizim için büyük nimetler. Cenab-ı Hakk'ın lütuf, ihsan günleri, ihsan geceleri. Cenab-ı Hak ve nahnu akrubu min hablil verid. Biz diyor insan şah damarından daha yakınız diyor. İçinde bir biz biliyor, bir Allah biliyor. Başka kimse bilmiyor. Onun için kat eflâ men zekâ, kat eflâ men tezekkâ, duygular güzelecek. Niyetler temiz olacak. O öyle bir tezkiye olacak ki Mevlana Hazretleri yine diyor ki hacca gidenler diyor orada diyor Kâbe'nin Rabbini arasınlar diyor. Kâbe'nin Rabbiyle buluşsunlar orada diyor. Eğer diyor orada Kâbe'nin Rabbini bulabilirlerse diyor her yerde Kâbe'yi bulabilirler diyor. Yani mecaz olarak söyle. Elâ bizikâ tatminul kulûb. Eğer kalpler Cenab-ı Hak'la beraber olursa devamlı Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde hayatları devam eder. Cenab-ı Hak bu Cibril hadisi var. Cenab-ı Hak Cebrail'i gönderiyor. Efendimiz ihsanı tarif ederken ihsan Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Demek ki imandan ihsana yolculuk. Yani tasavvuf da bu. İlahi kameranın altında olduğumuzun bir idrak içinde olabilmemiz.